Merhaba arkadaşlar, Kripto Coin Çarşısı'na, kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Evet, haftanın ilk günü piyasamız nasıl başladı? Haftalık kapanış, açılış nasıl gerçekleştirdi? Ve kripto paralarda hangi coinler bugün ön plana çıkmış durumda arkadaşlar? Evet, bunları inceleyeceğiz. Yorum ve analizlerimize geçelim güzel kardeşlerim. Lafı daha fazla uzatmadan buyurun bugünkü yorum ve analizlerimiz arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Tekrar hoş geldiniz. Piyasamızda neler oluyor? Bitcoin haftalık kapanışı ve açılışı yine kırmızıyla yaptık. Kaçıncı hafta? 10. hafta mı oldu? 11. hafta mı oldu? Sürekli bir kırmızıyla açılış devam ediyor. Fakat açılışın ardından sabah saatlerinde yine bir yataya bağladı. Tekrar yukarı yönlü bir momentum sergilemeye çalışıyor. Şimdilik dün de videomda anlattığım gibi halihazırda altta bulunan 18.600, yukarıda bulunan 20.800 dolar bandı aralığında hareketlerini sürdürmeye devam ediyor. Böyle ahım şahım bir ateşleme henüz yok fakat 19.000 doların üzerindeyiz arkadaşlar. Evet zaten yine 19.000 doların altında açmadı ama tabii ki bu çok iyi bir şey değil arkadaşlar. 21-22 bin dolar, 22.500 doların altına indiği sürece tehlike sinyallerinin devam ettiğini söylememiz mümkündür. Günlük grafiğine baktığımızda arkadaşlar, günlük grafiğinde büyük bir aşağıya yönlü hareketi sanki başlatma aşamasında başlatmak için uğraşıyormuş gibi. Yani bugün eğer buradan geri dönmez isek, bakınız buraya yatay, buradan geri dönmez isek düşüşler yaşayabiliriz arkadaşlar. Burası ters bir grafik. Bu grafiği ben hiç sevmiyorum. Korkutucu bir grafik görünüyor karşımda. İnşallah buradan yataya bağlar geri döneriz. Aksi halde düşüş kaçınılmaz gibi duruyor arkadaşlar Bitcoin cephesinde. Peki Ethereum'a bakalım arkadaşlar. Ethereum yatay bandıyla yoluna devam ediyor ve %2'lik geri çekildi. 1050 dolarlarda halihazırda buradaki direncini koruyor. Eğer Bitcoin tekrar yukarı dönmez de aşağı yönlü hareketine başlatırsa işte o zaman Ethereum'da da 1000 doların altı gelir ve ta ki 750 dolarlara kadar iğne atabilir arkadaşlar. Evet, bakalım bugün günün öne çıkan coinleri hangi coinler arkadaşlar? Tabii ki yine listemizde Luna'ya bakalım. Yatırımcıların beklediği bir coin. Luna'daki fiyat ne oluyor diye hocam diye soracaklar bize. Hatta bugün bir canlı yayın yapabiliriz arkadaşlar. Gerçi hafta içi canlı yayında da fazla bir izlenim olmuyor arkadaşlar. Akşamki canlı yayınları tutmuyor ama yine de piyasada anormal bir durum olursa öğleye doğru bir canlı yayın yapabiliriz öğle sonu. Yani buraya göre konuşuyorum, Türkiye saatine göre değil. Şu an burada saat 10.30, yüklemesi falan yine 12'yi bulacaktır, bunu geçebilirdi arkadaşlar. Çok uzun yapmamaya çalışacağım. Bizim öğle sonu dememiz işte 3-4 gibidir büyük bir ihtimal. Bakalım 3 olur. Öğleden sonra bura saatiyle, Türkiye saatiyle de 4 olur. Bir canlı yayın yapabiliriz duruma göre. %2 geri çekilmişti. Tekrar 1.44 geri çekiliyor. 2 dolar 12 2.12 dolar bandı seviyelerindeyiz Terra Luna'da. Değişiklik yok arkadaşlar. 2 doların üzerinde tutunduğu sürece yatay seyrini koruyacaktır. Lunch'a bakalım. Lunch arkadaşlar formasyonu tamamlamaya çalışıyor. %3 geride. Yolu açık olsun. Gider mi? Buradaki formasyonumuz inşallah tamamlanır diye düşünüyorum. 4 saatlerine bakacak olursak daha belirgin bir yatay sinyalinin olduğunu görüyoruz. Fakat yani yukarıya doğru hareketlilik varmış gibi görünüyor. Belki ayrılabilir Bitcoin'den. Evet. Biz ne yaptık? Radar dedik değil mi dün arkadaşlar? Bunun günlüğünde mi çizmişiz? Evet. Radarı çizmişiz arkadaşlar. Radarda bu günlük grafik. Dün yine
25'lere kadar bir iğne attık. Hocam, izlemeyenler dünkü videoya bakabilirler arkadaşlar. Burada yine söylediklerimiz harfiyen gerçekleşmiş oldu güzel kardeşlerim. Şöyle baktığımızda arkadaşlar, şu mum hareketini ben bugün de bekliyorum gibi bir his var içimde. Şöyle bir 4 saatliğini açmak istiyorum. Bakınız 4 saatlikte de farkındaysanız dünkü videomda dedim arkadaşlar, bunun açılış kapanış saati 18. Türkiye saatiyle de 19'da. Bugünkü beklentim bundan 26'lar, yani bir 30 civarında, bir daha da yukarısı bir rally sanki ben bundan bekliyorum arkadaşlar. Dün 16 seviyelerinde idi. Dedim açılıştan sonra yönünü takip edin, yukarı yönlü de rally gelebilir. Geldi, %40 bir rally yaptı arkadaşlar Radar Coin. Radar Coin projesi sağlam dedik dün, takip edilmelidir dedik. Tabii ki karını realize eden arkadaşlar vardır. Tutana satana hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Tabii ki biz yatırım tavsiyesi vermiyoruz burada. Bizim öne çıkabildiği, yani öne çıkma ihtimali olan coinleri sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Takip edersiniz etmezsiniz, o da sizin zat halinize bağlı. Kendi kararınız tabii ki. Evet arkadaşlar, Radar bugün yine 18'de bir açılış kapanışı var. Orada durum ne? Gidiyor ama tutunamıyor. Bakınız. Çünkü hacimsiz yükseliyor. Gidiyor ama tutunamıyor. %40 rally yapıyor, %50 rally yapıyor, %80 yaptı mesela. Geçen %200 yaptı ama bir anda %200'ün yüzünü geri aldı. Yani bu ne demek oluyor? Bu coin'de alttan al yukarıdan sat hareketi görünüyor şu anda. Yani hareketler onu gösteriyor arkadaşlar. Bu arada güzel kardeşlerim, borsalar arası fiyat farkları var. Borsalar arasında alış satışlarda uçurum var. Borsalar arasında sen alırken, atıyorum şu anda kaç para bu? 0.020 dolarda şu an fiyatı değil mi? Git almaya çalıştığın zaman 21'e falan alırsın. Satmaya çalıştığın zaman da 19'a falan satarsın. Yani atıyorum bir 600 dolarlık satsan diyelim, 470 dolar geçer eline. Bakınız arada uçurumu görüyor musunuz? 120-130 dolar. Sadece bunda değil. Bütün coinlerin %50'si 60'ı bu şekilde fiyatlanıyor arkadaşlar. Bu sizi yanıltmasın. Bu sizi yanıltmasın. Zaten aldığınız 100-200 eurodur 4-500'de. Onun da 150'sini, 130'unu işlem parası verirseniz, o zaman satmanın da kar almanın da bir anlamı kalmaz gibi düşünüyorum. Evet, yani buraya da açıklık getirdik çünkü kardeşlerimiz sormuşlardı, hocam alırken farklı, satarken farklı. İşte bundan arkadaşlar. Borsa dedik ya, borsa al sat yapanları çok sever. Hodulcuları sevmez arkadaşlar. Şimdi her gün bir işlem yapanı başım gözüm üzerinedir, tutar. Ama senede 3-5 işlem yapan hodulcu kardeşlerimizi hiç sevmez. Çünkü onlar borsaya para kazandırmaz o kadar. Yani günlük day trader'ler kadar para kazandırmaz arkadaşlar. Evet, ben yine bundan bugün biraz daha hareketlilik bekliyorum. MBL yine yataya bağladı ama MBL buradan döner ise arkadaşlar tekrar 30'ları deneyebilir. Şu an 26 seviyelerinde MBL. Tezos arkadaşlar, Tezos'ta çıkış var şu anda. 1.47'deki EMA 50 günlük ortalamada bir direncini görüyorum. Yani trend bazında yükselişin devam ettiğini buradan söyleyebiliriz. Çünkü burada bir ters üçgen formasyonu var arkadaşlar. Hatta simetrik olarak da düşünebiliriz yukarıdan aşağıya. Yani geçebilir arkadaşlar. Yani burası 1,5 dolar hedefi görünüyor şimdilik, burayı geçer ise. Fiyat nerede? 1.45'lerde. Çiliz'de de arkadaşlar, Çiliz'de de bugün yine yataylık var. 0.098'lerde milim milim ilerliyor arkadaşlar. Yani böyle ahım şahım bir yükseliş yok Çiliz'de arkadaşlar. Çiliz'de de yatay şekli devam ediyor. Kırması gereken dirençte 0 atması lazım. EMA 50 günlük ortalama var. RSI'ye bakalım. RSI'de de 50'lerin üzerinde. Yani Çiliz bir sürprize hazır gibi duruyor arkadaşlar. AVAX.
AVAX dedik trendi kırdı. Yolu açık olsun. Hadi gidiyor işte. Yani şu anda %1'lik bir yukarı yönlü hareketi var. Sertleşebilir ilerleyen saatlerde 17 doları test edebilir. Şu an 16 küsürlerde. Burada da zaten EMA 50 günlük ortalamamız var arkadaşlar. Waves yavaş yavaş geri dönüyor. Yarım puanın üzerinde bir yeşillik. 5 doların üzerinde 5.18'lerde. 5'in altına inmediği sürece her an yukarı yönlü hareket gerçekleştirebilir Waves arkadaşlar. JASB de bugün iyi kötü yukarı aşağı yönlü hareketlilik var. Mumu görüyorsunuz. İşte bu kuzey mumunu atmaması lazım. Attığı anda da bir anda geri alıyor. Velev ki şuradan tekrar bir yeşile dönüp parça parça mumlara başlar da EMA 200 günlük ortalamayı kırarsak o zaman tekrar sıfırı ne yapacaktır? Hanesinden silecektir JASB coin. Takip edilmesi gereken diğer bir coin de Kur ve DAO token arkadaşlar. Küçük yeşilliklerle emin adımlarla yoluna devam ediyor. 79 dolarlarda yani çok yükseklerden buraya geldi. Takip edilmelidir diye düşünüyorum artık yavaş yavaş. Jack dünün favori coinlerinden birisiydi. Jack de gördüğünüz gibi grafiği süper bir grafiği var arkadaşlar. Yükselişi devam ediyor. Dün de söyledik devam edeceğini. Çünkü düğümün tamamlanmadığını yani geri dönmediğini ve EMA 50'nin de 200'den ayrılarak yukarı doğru devam ettiğini söyledik. Buradaki yükseliş trendini çizdik. Trend devam ediyor arkadaşlar. Günlükte var mı değişiklik? Günlükte şöyle bakarsak arkadaşlar yok. Yani yükseliş devam ediyor Jack'te. Evet, diğer bir yükselişini devam ettiren coin de Origin Protokol arkadaşlar. OGN. OGN %3'lük bir yukarıda bugün. 24'tü, 25'ti, 26'ydı, 28'di derken bugün 30'un üzerine çıktı. Şu an 32 dolar seviyelerinde. 0.32 dolarda yani hiç çaktırmadan her gün 3-5 çıkıyor arkadaşlar. Dikkat! Yani Origin Protokol bir anda da ne zaman bırakır yükselişi? Böyle 50-60-70 rally yaparsa ondan sonra birazcık güç toplamak için aşağılarda bekleyebilir. Ama şu anda 3'lük 5'lik her gün yükselişi bence rally yapmasından daha mantıklıdır diye düşünüyorum. Algorand'a bakalım kardeşlerim. Algorand'da da bir değişiklik yok. %2 yakın bir geri çekilme mevcut Algorand'da. Fiyat 0.30 dolarlarda yataya bağlamış görünüyor. The Graph arkadaşlar takip edilmesi gereken coinlerden biri de budur. 0.094'lerde her an sıfıra veda edebilir. Önünde EMA 50 günlük ortalaması var. İlk başta kırması gereken kardeşlerim. Dardayım, yalanım yok. Darda üçgen formasyonu devam ediyor. Düşen trend kırıldı. Onda da yavaş yavaş yukarı yönlü bir hareketlilik başlıyor. Tabii ki Bitcoin'de aşağı yönlü hareket başlarsa buralar değişebilir arkadaşlar. Negatif yönde, olumsuz yönde tabii ki etkilenecektir. Matik'e bakıyoruz arkadaşlar. Matik yatayda. Evet, her an şu ikili dibin yüksekliği kadar yani 0.49-50'lere kadar bir momentum sergileyebilir. Ardından bu hareketi tekrarlayabilir diye düşünüyorum. Şu anda da 0.46 bandı seviyelerinde. ANC tam yatayda, desteğe yapışmış durumda. Bu desteği kırmadığı sürece ANC'de bir şey yok diyorum ama gördüğüm düğümü söylemeden geçmeyeceğim arkadaşlar. Şurada bakınız EMA 50 günlük ortalama 200'ü yukarı kesmiş. Yani bu ne demektir? Bu buradan yukarı yönlü ANC'den ani bir hareketlilik başlayabilir anlamını taşır arkadaşlar. Haydi bakalım. İnşallah çalışır. %100 çalışacak diye bir kaide yok ama geneli çalıştığını söyleyebiliriz. Bell düzeltir de kardeşim kendini düzeltir. Ben düzeltmeyeceğine inanmıyorum. Şu anda 0.84 dolar seviyelerinde her an bakınız W'yi ne yapabilir? Hareketlendirebilir arkadaşlar. Bell'de yukarı yönlü bir momentum sergileyebilir Bell ve yine önceki hareketliliğini başlatabilir diyorum. Solana'ya bakalım. Solana'da da yatay bazda devam ediyor. 33 dolar seviyelerinde %1'lik 2'lik ama o da çaktırmadan yavaş yavaş yukarı yönlü momentumunu başlatmış görünse de buradaki tehlike olan EMA 50 günlük ortalama bu kez aşağı yönlü düğüm atmış. Bu işte iyiye işaret olmuyor bazen arkadaşlar. Beklemek lazım, bekleyip görmek lazım.
Evet, Spiel'e bakalım. Spiel'de durum ne? Spiel'de de yaklaşık yarım puanlık bir geri çekilme var. 95'lerde karışık bir seyir izliyor arkadaşlar. Herhangi bir değişiklik yok. UMA'ya baktığımızda UMA'dan bir tepki alımı başlamış görünüyor. UMA burada arkadaşlar bir tane ok hak etti bizden şimdi bu grafik. Ne hakkı hocam? Al buyur kardeş. Buyur. Şu yükseklik arkadaşlar. O da milimetrik dirence tekabül ediyor. Yani 2 dolar 95 senti gösteriyor. Şu an 2.70'lerdeyiz. 3 dolara doğru bir hareketlilik UMA'dan gelebilir arkadaşlar. Goglem'e bakıyoruz. Ay maşallah maşallah. Goglem gidiyor arkadaşlar. Şimdi 50'yi kırdı. Sırada 200 iğneyi attı. 200 de kırardı. Üzerine oturursa 0.25 dolarlar seviyelerinden 30'a doğru bir anda kendini Goglem atabilir diye düşünüyorum. Goglem için olumlu sinyaller var arkadaşlar. Tron'da da %4'e yakın bir yukarı yönlü hareket var. Arkadaşlar Tron şöyle aylık grafiğine bakarsak Tron'un gördüğünüz gibi bu ay komple hemen hemen yükselişte. Bir ay yükseliş, bir ay düşüş. Sıra yükselişe gelmiş. Bakınız şuradan yükseliş. Yeşili görüyor muyuz? Şu bir aylık yükseliş. Hatta şöyle yaparsak şu yükseldi arkadaşlar bir ay. İkinci ay düştü. Üçüncü ay yükseldi. Yine düştü. Şimdi bu ayda bir Tron'da yukarı yönlü momentum mum hareketlerine göre bekliyoruz arkadaşlar. Evet. Onu da gördük. Hatta bu aylık grafiğiydi çünkü. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Numara. NMR. Numario. Evet. Sanki güzel bir atak geliyor arkadaşlar. Burada da bir okumuz var güzel kardeşlerim. Büyük bir düşen takoz yükselen grafik modu 30 doların üzeri. Evet şu an 21 dolar seviyelerindeyiz ve %25 NMR yükselişte arkadaşlar. 4 ART. Hacimsiz yükseliyor dikkat. Elinde olanlar dikkat. %13 yukarıda 13 dolar bandında her an ne yapabilir? Değişebilir arkadaşlar. Hacimsiz gidiyor ve boşluklarla gidiyor arkadaşlar. Atlaya atlaya gidiyor. Atlaya atlaya da iniyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi. Takip edilmeli ve dikkatli olunmalıdır 4 ART'de. Keep Network. Arkadaşlar küçük bir yeşillikte olsa da yavaş yavaş yukarı yönlü bakıyoruz. Momentum var arkadaşlar. Keep Network'te de. Haydi hayırlısı diyoruz. Ref. Arkadaşlar Ref de aldı yolunu yukarı yönlü yavaş yavaş bakınız. Dipler yani destekten uzaklaşıyor bakınız. Şu anda desteğe vuran dip destekten uzaklaşmış, daha uzaklaşmış. Yani burada da arkadaşlar önde sırada 34'ler var şu an 33'lerde. Yolu açık olsun diyoruz ve Bake diyoruz arkadaşlar. Bake'ye baktığımızda Bake'de de haydi Bake'nin de yolu açık olsun. %3 yukarıda aşağı yukarı önünde zaten direnç 200'lük ortalama var. 200 günlük EMA'nın hareketli ortalaması var. Bu da 0.27 doları gösteriyor bize. Şu anda 25'te Bake. Elf'e bakıyoruz. Elf güzel bir rally yaptı bugün. Gördüğünüz gibi nereye kadar iğne atmış arkadaşlar? Şu iğnesi hatta peşindeki kırmızı da 0.25 ama fiyatlamamıştır. Şu an 0.20'lerde ve %23 an itibariyle de yukarıda görüyoruz arkadaşlar. Geçelim metaverselere. Metaverselerde de bugün Aks'ta bir şey yok. Aks yine yatayda devam ediyor. Herhangi bir değişiklik yok arkadaşlar. 13 dolar 84 seviyelerinde yani destekler azıcık yukarıda olsa da 13 dolar desteğinden 13.84'lerde fiyatlamaya devam ediyor. 14.76'da direnci var. Gala'ya baktığımızda yatay bazda devam ediyor. Gala'da da herhangi bir değişiklik göremiyorum arkadaşlar. The Sandbox'ta bugün %3'lük yukarı bir yönlü hareket var. Tekrar 1 doların üzerinde ne yapıyor? EMA 200 günlük ortalamayı kırmaya çalışıyor arkadaşlar. Gelebilir mi? Bekleyip görmek lazım. Mana'da küçük bir yeşillik. Mana'da tabii ki yukarı yönlü hareketlilik sergilemeye çalışıyor. Başarabilir mi? Başarırsa da 88'leri deneyebilir. Şu an 84'lerde. Engine arkadaşlar yataya da küçük bir yeşilliği var. Fakat Engine bana göre bunların hepsinin önünde görünüyor arkadaşlar. Performans fiyat bakımından hepsinin önünde görünüyor şimdilik.
Evet, tabii ki yatırım tavsiyesidir, bu benim düşüncem. TLM'ye bakıyoruz. TLM yatay bantta desteğinden yavaş yavaş uzaklaşmaya, ayrılmaya çalışıyor arkadaşlar. 0.024 birazcık ayrılırsa 25-26'lar yukarıda görünüyor. Alise'ye baktığımızda %1'lik geri çekilme, o da 2 dolar 15 sent seviyelerinde bu desteğinden ayrılıyor. Yukarıda mevcut direnci 2.44'lerde hareketlilik başlatabilir. Geçelim Doge ve Shiba Coin'de bugün neler olmuş arkadaşlar. Doge'de çekilmeler devam ediyor. Yükselen düşen, yükselen düşen. Yani birazcık şu konumu yataya almış durumda. Altta bulunan 0.062 desteğinden uzaklaştı. 66'larda şu anda. Şimdilik yatay diyebiliriz. Doge için yükseliyor diyemiyoruz arkadaşlar Doge'de. Tabii ki bunun yukarı yönlü momentumu neye bağlıdır? Bitcoin'e bağlıdır. Ama yukarı yönlü ilk yapacağı hamle şudur arkadaşlar. Doge için bakınız. Şurasıdır. Bu da milimetrik olarak önünde çift engel var. 200 günlük ve 50 günlük ortalama var. Buralarda yani 0.068'leri test edebilir. Shiba'ya bakalım. Shiba desteğine, sarılı olan desteğinden çaktırmadan gidiyor. Yavaş yavaş ayrılıyor. Misafir ettiği sıfırı tekrar yolcu etti. Şu an yine 4 sıfırlarda. Haydi hayırlısı arkadaşlar. Shiba için de diyebileceğim bu. Evet güzel kardeşlerim. Umarım faydası olmuştur. Yani bugünkü yayınımda sizlere anlatabileceğim bunlardan ibaret. Bilemiyorum yani piyasa haftanın ilk günü bir karma şekliyle fiyatlandırabilir. Bazı coinler yukarıya, bazıları aşağıya hareket edebilir. Beklemek lazım, sabretmek lazım. Zaten batacağımız kadar battık diyoruz. Haydi hayırlısı. İnşallah iyi sonuçlar elde edebiliriz. Tabii ki öne çıkan coinler olduğu gibi geri çekilen coinler de var. İnşallah bir sonraki videomuzda inceleyeceğiz arkadaşlar piyasanın durumunu diyoruz. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.